Merhaba arkadaşlar. İnsan beyninin bilgisayar gibi çalışmadığından söz etmiş ve bu görüşümü temellendirmek için video çekmiştim. Şimdi bu videoda o temellendirme işine devam edeceğiz. Bilgisayarların insan beyni gibi çalıştığı ya da bilgisayarla insan beyni arasında kurulan benzerliğin çeşitli dil teorilerinin temelinde yatan görüşlerden birisi olduğundan söz etmiştim ve bunun doğru olmadığını bahsetmiştim. İnsan beyninin çalışmasını neden bilgisayara benzettiklerini, tarihsel arka planını ve bunun gerekçelerini kısaca ortaya koymuştuk. Artı, insan beyniyle bilgisayarların çalışmaları arasındaki farklılıklara ışık tutacak belli özelliklerden kabaca söz etmiştik. Çok kısa olarak hatırlatmak gerekirse, bilgisayarların insan yapımı, belli hedef ve belli amaç gözetilerek değişik yapıların, parçaların, elektronik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünsel bir aygıt olduklarından söz etmiştik. Oysa ki insan beyni ilk bakışta o da değişik bölümlerden oluşmuş gibi olsa da evrimsel süreçte oluşmuş, birbirinin üzerine eklemlenerek belli bölümlerin farklı görevler, farklı işlevler edinmesiyle ortaya çıkan karmaşık bir bütün olduğunu söylemiştim. Nitekim bu benzerlik insan beyniyle bilgisayarların çalışmasında da kendini ortaya koyuyor. En temel özellik şu: bilgisayarlar bir işletim sistemi, belli çipler, yongalar, transistörler, değişik parçaların bir bütünü olarak çalışıyorlar ama bunların hepsi sonuçta birbirine ayrılmaz bir biçimde bağlı ve birisinin bozulması ya da aksaması durumunda bilgisayarın bütünü bundan etkileniyor. Oysa insan beyni böyle değil. İnsan beyni böyle kat kat, sanki belli bölümler birbirlerinden bağımsız gibi çalışıyor. Özellikle duygusal, yaşamsal, vejetatif dediğimiz beynin otomatik bir takım çalışmalarını yönlendiren beyin bölümleriyle bizim bugün insani faaliyetlerin temel üst bilişsel faaliyetleri yürüttüğümüz beyin korteksi arasında doğrudan bir ilişki yok. Daha doğrusu şöyle yok. Beyin korteksinde önemli zedelenmeler, yaralanmalar, çok ciddi faaliyet bozukluklarına neden olan hasarlar olsa bile kişi bedensel olarak, duygusal olarak temel yaşamsal faaliyetlerini sürdürmede hiçbir sorunla karşılaşmayabiliyorlar. Bunun sayısız örneğini sizler de biliyorsunuz. Şimdi bu farklılık ister istemez kapasite farklılığına da yol açıyor. Çünkü şöyle düşünün, bilgisayarlar tek bir işletim sistemi ve ona bağlı parçalardan oluşuyorlar. Dolayısıyla onun işleme kapasitesi, veri alıp verme, verilerden sonuçlara ulaşma kapasitesi hep bu bütünleşik, birbiriyle kontak, bütünsel bir ilişki kurmuş yapıya bağlı. Oysa ki insan beyninde daha önce de söylemiştik, 100 milyara yakın nöron var. 10 binlerce her nöron bağlantı kuruyor. Artı yaklaşık 5 trilyona yakın glia hücreleri var. Bunlarla nöronların kurduğu ilişkilerin ve bunların girdikleri şeylerin özellikleri çoğunu biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz için bu olağanüstü kapasiteyle karşılaştırıldığında insan beyninin bugünkü bilgisayarlardan büyük bir kapasitesinin olduğunu görüyoruz. En önemli farklardan birisi ise şuydu: İnsan beynindeki nöral ağlar sürekli olarak yenileniyor. Yani bu sürekli yenilenme dediğim, yani belli dönemlerde bir şeyler oluyor değil. An be an, saniyelerle her an, günün her zamanında beynimizdeki nöral ağlar sürekli olarak yenileniyor. Yeniler oluşturuluyor. Bulunduğumuz çevreye bağlı olarak yeni haritalar oluşuyor beyinde. Kullanılmayan haritalar silikleşiyor. Zaman içerisinde bunlar budanıyor. Dolayısıyla insan beyni sürekli bir akışkanlık içerisinde. Bunu hatta şey olarak söylemiştim. İnsan beyni bir kimyasal çorbaya benziyor. Bu kimyasal çorbayı öğeleri fizik tellerle, işte bir takım
fiziksel gözle görülebilir malzemeyle tutuşturulmuş bilgisayar yapısından tamamen farklı. İnsan beyninin nöral ağları böyle sürekli kendilerini dönüştüren, değiştiren bir yapıdaydı. Bunun mekanizmasının da daha önce ayna nöronlar konusundan sonra anlattığım hepçi bağlantılar dediğimiz özellikle gizli olduğunu söylemiştik. Yani insan beyni hepçi bağlantılar kurarak öğreniyor. Bu hepçi bağlantılar kurma süreci de anlık bir süreç değil. Her an, her saniye yinelenen, dönüşen, kendini geliştiren bir özellik. Şimdi bu temel farklılıklara bağlı olarak insan beyninin bilgisayarlardan farklı işlediğini, işlemek zorunda olduğundan söz etmiştim. Yapay zeka tartışmalarıyla birlikte bu konuda yeni tartışmalar gündeme çıktı. Biliyorsunuz 1950'li 60'lı yıllarda ilk bilgisayarlar ortaya çıktığında bu yapay zeka konusunda yaklaşık 15-20 yılda bir böyle devrimsel bir atılım, bir coşku, bir yapay zekaya yönelik bir olağanüstü ilgi, fonların ayrılması, çalışmaların yoğunlaşması gündeme geliyor. Çok iddialı projeler ortaya atılıyor. Fakat daha sonra bunlar beklenen sonuçları vermeyince ilgi kayboluyor. Fakat 15-20 yıl sonra tekrar gündeme başlıyor. Bunun değişik örnekleri vardır. Örneğin 1950'lerden sonra değişik bilgisayar bilimciler ya da zihin felsefecileri, hatta bazı bilim insanları yaklaşık 20 yıl içerisinde insan beyninin tamamen çözüleceğini, onun yapacağı bütün işleri robotların yapacağını ve robotların bütün şeylere el koyacağını söylüyorlardı. Nitekim onların bu abartılı tahminlerine dayanan sanat erbabı da boş durmadı. Değişik filmler, değişik romanlar yazılarak bu konuda olağanüstü bir hareketlilik gündeme geldi. Hatta bununla ilgili mutlaka sizler de duymuşsunuzdur. Çok sayıda filmler çevrildi. Yani işte robotlar insanları artık insanların efendisi haline geliyor. İnsanlar yaşamlarından sıkılıp her şeylerini robotlara teslim ediyorlar. Ya da robotlar insanları ele geçirerek uzaya açılmaya çalışıyorlar. Böyle birçok film oldu. Bu filmlerin bir kısmı ilgi çekti. Bunlara yönelik gündem oluştu. Fakat bunlara bağlı olarak yapılan çalışmalar daha sonra beklenen sonuçları yaratmayınca büyük bir hayal kırıklığıyla bütün çalışmalar sonlandırılıyordu. Örneğin bunun son birkaç örneğini hepiniz hatırlayacaksınız. Yani çok değil, 10-15 senelik bir geçmişi var bunların. Örneğin bir ara işte daha önce de sözünü ettiğim Deep Blue'nun ortaya çıkması ve dünya satranç şampiyonu yenmesinden sonra birdenbire yapay zekacılar tekrar alevlendiler. İşte insanların bilgisayarlarla baş edemeyeceğinden falan söz etmeye başladılar. Hatta daha sonra bir ara Japonların bir Asimo diye bir robotları gündeme geldi. Bu robot işte belli davranışlar, ritüelleri taklit edebiliyor, konuşabiliyor, bir takım siparişleri getiriyor. Bunların kısa sürede hemen hemen yaşamın her alanına taşınacağı ve böylelikle bilgisayarların o beklenen egemenliğin oluşacağı söyleniyordu. Ama bu beklentiler de boş çıktı. Şimdi bugünlerde yapay zeka ile ilgili tartışmalarda tekrar bir canlanma var. Bu canlanma da esas olarak şuna dayanıyor. Geçmişte bilgisayarların belli alanlarda sınırlı kalıp daha ileriye gidememeleri onların yazılım programlarının ve onlara yüklenen algoritmalarla ilgili olduğu biliniyordu. Yani bilgisayara belli algoritmalarla belli girdiler veriyorsunuz. O girdilerin sonucunda o size belli çıktı olarak sonuçlar sunuyor. Fakat verdiğiniz bilgilerin dışında farklı bir seçenek olduğunda ya da farklı bir durumla karşılaştığında bilgisayarlar bu farklı durumlara çözüm bulamıyor ve sapıtıyorlardı. Bu çok ciddi bir sorundu ve birçok yapay zeka ile ilgili atılımların akamete, yani sonuçsuz kalmasının önemli nedenlerinden birisi buydu.
Fakat şimdi son dönem yapay zeka çalışmaları sırasında aslında bilgisayarların yani yapay zeka sistemlerinin kendi kendilerine öğrenme ve kendi deneyimlerinden öğrenerek bir takım şeyleri geliştirebildikleri yolunda iddialar var. Ve gerçekten de demin söylediğim türden sorunlarla karşılaştıklarında yapay zekalar günümüzde bu sorunların üstesinden gelebilecek biçimde kendi eksikliklerini tamamlayarak kendi kendine öğrenme sağlayabiliyorlar. Evet, doğru, bunu yapabiliyorlar. Fakat buradan hareketle yapay zekanın bir insan beyninin yapabildiği noktaya geldiğini bugün için yine söyleyemeyiz. Şimdi bunu neden söyleyemeyeceğimizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi yapay zeka ile insan beynini ayırt eden en temel özelliklerden birisi örüntü tanıma özelliğidir. Şimdi milyonlarca yıllık evrim içerisinde insan beyninin gelişmesi daha önceki yüz binlerce, milyonlarca türün geliştirdiği bir takım otomatik davranış örüntülerinin aşama aşama gelişmesiyle bugünkü haline geldi. Bu nedenle insan beyninde örüntüleri tanıma biçiminde olağanüstü ve diğer canlılarla karşılaştırıldığında, bilgisayarlarla karşılaştırıldığında olağanüstü bir beceri var. Yani biz herhangi bir ortama girdiğimiz ortamda bildiğimiz, alıştığımız özelliklerin değişik ipuçlarını ya da bu ipuçlarını verebilecek izleri fark ettiğimiz anda ortamda neler olup bittiğini anlayabiliriz. Örneğin diyelim göz bebeği teknolojisini düşünün. Göz bebeği teknolojisinde bizim göz bebeğimizi okuyan yapay zeka, göz bebeğimizin bir takım özelliklerinden hareketle bizim kim olduğumuzu anlayabiliyor. Yani o kadar olağanüstü bir görüntü tanıma tekniği var, becerisi var. Fakat herhangi hiç bilinmediği, ona yüklenmemiş bir ortama konduğunda bu yapay zekanın bulunduğu ortamı tanıması ve buradan herhangi bir anlamlı sonuçlar çıkarması için aradan bazen çok zaman geçmesi gerekiyor. Hatta kendi kendine öğrenme, deneyimlerinden yola çıkarak eğitme durumu da var ama bunu yapması için gene olağanüstü çaba harcaması gerekiyor. Şimdi bu dediğimi somut, hepinizin bildiği bir örnekle kanıtlamaya çalışacağım. Biliyorsunuz bugün arabaların ayrılmaz parçalarından birisi GPS teknolojisi, yani navigasyon dediğimiz olay. Somut bir örnek olarak İstanbul'dan örnek vermeye çalışayım. İstanbul'un bugün varoş gibi gözüken, artık şehre 10-15 kilometre uzaklıkta çok gelişmiş bazı bölgeler var. Örneğin diyelim Başakşehir ya da Çekmeköy taraflarını düşün. Buralar artık şehrin hemen hemen merkezi noktalarından birileri haline geldiler. Bu bölgelerin biraz ötesine gittiğinizde hem yollar, hem trafik, hem binaların yapımı, her şey çok hızlı değişiyor. Şimdi İstanbul'da navigasyonunuzu çalıştırdığınızı düşünün. Bir yere gideceksiniz. Gittiniz. Navigasyon size tarif ediyor. 1 kilometre sonra kavşak. Kavşaktan 3. çıkıştan sağa dön. Böyle devam ediyor Sağa dön, sola dön. 100 metre sonra tam U dönüşü yap. Şudur budur, bir sürü şeyler söylüyor. Fakat istediği kadar güncellensin, navigasyonda İstanbul'da ya da büyük şehirlerin herhangi birisinde kenar bölgelere gitmiş arkadaşlar, sürücülerin çoğu navigasyonun sapıttığını çok geçmeden fark edeceklerdir. Çünkü navigasyona yüklenmiş veriler, navigasyonun söz konusu olduğu trafik hattı üzerindeki en küçük değişiklikleri anında tespit etme şansına sahip değil. Bunların sürekli güncellenmesi gerekiyor. Şimdi en küçük bir değişiklikte sağa ya da sola gitme konusunda navigasyon bir kere
sizi yanlış yönlendirdiğinde ipin ucu kaçar. Ve ondan sonra saatlerce döner durursunuz. Peki bu neden oluyor? Basit bir örnek bu konuda verelim. Diyelim şimdi siz Çekmeköy'den çıktınız, Kadıköy'e gideceksiniz. Bildiğiniz bir yol var. Yaklaşık 10-15 kilometre düz bir yolda gidiyorsunuz. Daha sonra yol hafifçe sola doğru dönüyor. Sola döndükten sonra ana yola bağlanarak yolunuza devam ediyorsunuz. Fakat siz bu ana yola gelmeden önce, çünkü bu gittiğiniz yerler şehir dışı olduğu için çevre ıssız, boş bir arazidir ve siz ana yolun nerede olduğunu ve aracın çevrede bulunduğunuz yolda giderken izlediği güzergahı gözlerinizle takip edebilirsiniz. Diyelim ana yola bağlanmadan önce bir üst geçit yapıldı ya da alt geçit yapıldı. Şimdi üst geçit ya da alt geçit yapıldığında siz her zaman Çekmeköy'den çıktınız, düz 10 kilometre kadar gideceksiniz. Sonra geniş bir yay çizerek sola döneceksiniz ve Kadıköy'e giden ana yola gireceksiniz. Dolayısıyla navigasyon size hep böyle yol gösteriyor. Fakat bir alt ya da üst geçit yapıldığında o Kadıköy'e gidecek ana yola gelmeden önce yol birdenbire çatallanır. Eğer düz giderseniz zaten düz olarak gideceksinizdir. Fakat sağa da bir yol verir. Ama siz her zaman gittiğiniz ana yolu bildiğiniz için bu sağa gitmenin aslında bir alt ya da üst geçitten geçerek sizi oraya bağlayacağını anında kestirebilirsiniz. Çünkü oklar vardır, tabela da vardır orada. Onu okuyarak hemen hiç tereddüt etmeden o yola girersiniz. Hafif bir U dönüşü yaparak sağdan otomatikman sola tekrar bağlanarak her zaman bildiğiniz yola gidersiniz. Ama şimdi eğer navigasyonda güncelleme yapılmamışsa navigasyon aleti size bunu söylemeyecektir. Navigasyon size soldan devam et diyecektir. Siz sağdan giderek o üst geçit ya da alt geçiti geçerek oraya bağlanma yerine siz otomatikman soldan gideceksiniz ve bu sefer de ne olacak? O ana yola bağlanamayacaksınız. Başka bir yere gideceksiniz. Peki navigasyonun kendi kendine eğitmesi sağlanarak bu sorunu aşması sağlanabilir mi? Evet, sağlanabilir. Ama koskoca İstanbul'u düşünün. Bir ucundan diğer ucuna 100-150 kilometrelik mesafe olan bir küçük bir şehir. Ve bu şehrin her yanında iş makineleri, trafik sürekli çalışıyor. Sürekli bir alt üst dolu, sürekli bir yenilenme var. Bu değişiklikler karşısında her gün bunun güncellenmesi neredeyse olanaksız bir şey. Çünkü siz güncellemediğiniz zaman, ona yeni verileri yüklemediğiniz zaman navigasyon elindeki verilerle çalışacaktır. Ama biraz önce anlattığım gibi siz daha önce orada bir üst geçit, alt geçit yapıldığını bilmeseniz bile örüntü tanıma becerinizle siz olayı kısa bir bakışta, bir saniye içerisinde çözecek ve doğru yolu bulacaksınız. Daha doğrusu yanlış yoldan gitmeyeceksiniz. Oysa ki oraları bilmeyen birisi otomatikman navigasyona bağlı olacağı için navigasyonda onu ilk başta bir yanlışa soktuğu için dön baba dön yapacaktır ve bir türlü doğru yolu bulamayacaktır. Bilgisayarların kendilerini eğitme becerilerinin olduğundan söz etmek, evet böyle bir becerileri var. Fakat bu becerilerin, bu eğitmenin olabilmesi için de tekrar ona yüklenen verilerin elden geçirilmesi, verilerin güncellenmesi gerekir. Verileri güncellenmediği sürece hiçbir bilgisayar kendisini güncelleyemez ve eğitimini sürdüremez. Yani kendi kendine eğiten bilgisayarlar efsanesi dolaşıyor ama bu efsanenin biraz altına gittiğiniz zaman tekrar daha önceki bir takım sorunların boy verdiğini göreceksiniz. Şimdi biraz önce verdiğim örnek örüntü tanıma ve buna bağlı olarak insanın bir bakışta olayı kavrayabilmesi yeteneği, yani sağduyusunu kullanma aslında insan beynini bilgisayardan ayıran temel özellik konumunda.
Peki bilgisayarlara bu özellik verilemez mi? Teorik olarak verilebilir. Yani biraz önce anlattığım gibi bunun verilmemesi için bir neden yok. Fakat bu iş öylesine astarı yüzünden pahalı hale gelebilir ki yani bir bilgisayarın kendini eğitmesi ve bir takım yeni durumlara uyarlanabilmesi için ona yüklenmesi gereken verilerin miktarı ve bu verileri yüklemek için yapılacak yazılımların çapı ondan beklenecek yararının çok çok üstünde olabilir. Peki bilgisayarlara bu kadar veri kendiliğinden bilgisayarlar bizim gibi çevreden bunu alarak kendilerini geliştiremezler mi? Ne yazık ki bunu yapamazlar. Neden yapamazlar? Çünkü arada yaklaşık bir 3 milyar 800 milyon yıllık bir canlılık tarihi var. Bu canlılık tarihinin yaklaşık 650 milyon yıllık bölümü çok hücreli yaşamla geçiyor. Fakat milyarlarca yıllık hücrelerin oluşmasıyla ilgili canlılık tarihi bugün bizim henüz çözemediğimiz birçok bilmece barındırıyor. Örneğin benim videolarımdan bazılarını arkadaşlar soruyorlar. Basit de olsa bir ilkel canlı insanlık bugünkü gelişen teknolojiyle yaratamaz mı? Üretemez mi diye. Ne yazık ki üretemez. Çünkü yaşamın gerçek olarak nasıl başladığına, o küçücük hücre dediğimiz yapının içerisinde neler döndüğünü hala bilim insanları çözmüş değiller. Çünkü en basit prokaryot dediğimiz yani çekirdeksiz basit bir hücrenin içerisinde bile onlarca organel var. Bu organellerin bir kısmı daha önceki videolarımda değinmiştim. Örneğin mitokondriler, örneğin kloroplastlar. Bunlar aslında simbiyotik ilişkiyle çok hücreli canlıların hücrelerine yerleşmiş başka organizmalar. Bu organizmalar bugünkü simbiyotik ilişkiyi geliştirmek için nelerden vazgeçerek nasıl bir ilişki geliştirdiler? En basit bir hücrenin içerisinde neler var? Bütün bunları ne yazık ki bilmiyoruz. Bilmemiz de kolay değil. Çünkü milyonlarca yıllık bir evrimden söz ediyoruz. Şimdi bu milyonlarca yıllık evrimin anlamını daha iyi kavramamız için çok önemli bir kavram var. Biraz da onun üzerinde durmak istiyorum. Homeostati denilen bir kavramdan söz ediyorum. Homeostas Yunanca bir kelime. Homeo aynı demek. Homo kelimesi de oradan geliyor. Stas, statis yani durum, aynı durum. Dengeleşim demek. Şimdi bugün yeryüzündeki bütün canlılar kendi bedenlerinde homeostatik denge dediğimiz bir denge durumundadırlar. Bu homeostatik denge o kadar hayati bir özelliktir ki bizim ta hücrelerimizden başlayarak vücut bütünlüğümüzü oluşturan bütün organlar arasında belli dengelerin oluşması gerekiyor. Özellikle de bu dengenin organlar ve yapılar arasında olmadan öncelikle hücrelerin hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için değişik hücrelerin kendi içinde homeostatik dengelerin kurulmuş olması gerekiyor. Homeostatik dengeler milyonlarca yıllık evrim içerisinde canlı hücrelerinde temel yaşamsal faaliyetleri. Nedir bir hücrenin temel yaşamsal faaliyeti nedir? Örneğin oksijen alıp vermedir. ATP'nin üretilmesidir. Yani adenin trifosfat dediğimiz hücre yakıtının üretilmesidir. Oksijenin alıp verilmesidir. Madde alışverişinin sağlanmasıdır. Zararlı maddelerin hücre içerisinden atılması, yararlı maddelerin hücre içine girmesi için belli düzeneklerin çalışmasıdır. Bütün bunlar öylesine hassas dengeler içerisinde yürümektedir ki ama bu hassas dengeler söylediğim gibi milyonlarca yıllık evrimde oluştu. Yani bizim hücremizin içerisinde örneğin tuz dengesi okyanustaki tuz dengesiyle hemen hemen aynıdır.
Bu tuz dengesi, vücudumuzdaki tuz dengesi birazcık kaydığında, arttığında ya da azaldığında hücrelerde anında bozulma başlar. Hücrelerde ATP üretilmediğinde ya da hücrelerde bir takım madde alışverişleri yapılamadığında bu kısa birkaç saniye sonra organları, yapıları bozmaya, onları bütünlüğünü bozmaya başlayacak ve kısa bir süre sonra homeostatik denge bir bütün olarak canlının, yani bu ister insan olsun, ister bir amip olsun, ister bir basit bakteri olsun fark etmez. Hepsinin yapısı çok kısa sürede bozulacaktır. Şimdi milyonlarca yılda, yani bu milyonlarca yıl ikide bir diyorum ama size daha önce bu milyonlarca yılın ne anlama geldiğinden söz etmiştim. Yani bir insanın ömrünü, bir insanın doğduktan sonra her bir saniyede bir rakam saymaya çalıştığımızı düşünelim. Bir insanın yaklaşık 80 yıllık ömrü içerisinde sayabileceği rakam sayısı 20-30 trilyonu geçmez. Bir insanın ömrü, sayı sayma ile ilgili olarak söylüyorum. Bir de bizim türümüze özgü bir takım özelliklerin geçmişini düşünün. Yani bizim bugün insanın primatlardan ayrılmasının tarihi 5 milyon yıl. 5 milyon yıl. 5 milyon bugün şempanzelerle ve bonobolarla genetik ortaklığımız yaklaşık %98. Hemen hemen onlarda bulunmayan ve bizde bulunan ya da bizde bulunup onlarda bulunmayan ne bir kas var, ne bir damar var, ne bir nörotransmitter var, ne bir enzim var. Birçok, neredeyse %99'a yakın ortaklığımız var. Ama dediğim gibi yani şempanzelerle bizim ortaklığımızın geçmişi şurada 6-7 milyon yıla dayanıyor. Belki de ortak atamız 7 milyon yıl önce falan yaşamıştı. Oysa ki bizim vücudumuzu, beynimizin belli bölümlerini, bu bölümlerdeki çalışma düzeneklerin mekanizmalarını düşünün. Bunların önceki türlerle baktığımız zaman ortaklığımız yüz milyonlarca yıl geriye gidiyor. Yani karanlıkta bizim göz bebeğimiz büyüyor. Neden büyüyor? Daha iyi görebilmemiz için. Peki kertenkelede de bu özellik var. Kertenkelenin de göz bebeği karanlıkta büyüyor. Kuşların da büyüyor. Demek ki bu özellik bize yüz milyonlarca yıllık bir mirasın sonucu olarak geliyor. Soğukta kuşlar tüylerini kabartır biliyorsunuz. Ya da işte hayvanlar tüylerini kabartır. Isınmaya çalışırlar. Dışarıya çıktığımızda kışın soğuk bir havada dışarı çıkın, gömlekle, tişörtle çıkın. Ne olacak? Kollarınızdaki şu tüyleriniz falan hemen ayağa kalkacaktır. Niye kalkacak? Hava yastığı görevi ısınmamızı sağlamaya çalışıyor. Bu düzenekler de ortak. Yani demek istediğim, bugün insan beyninin çalışmasını basitçe bilgisayarın farklı bileşenlerinin yazılım doğrultusunda tek bir işletimciye bağlı olarak sürdürdükleri çalışmaya benzetirsek büyük hayal kırıklığı yaşarız. Bugün bizi diğer canlılardan, bırakın diğer canlıları, kediyi, köpeği, işte hidrayı, amipleri, basit canlıları bırakın, en yakın primatlardan ayıran çok önemli özelliklerimiz var. Bu özelliklerin istisnasız hepsi frontal lobda, yani beynimizin burasında, neokorteksin ön kısmında gelişmiş durumda. Yüzyılın başında bilim insanları neokorteks üzerine çok çalışma yaptıklarında şaşırmışlardı. Çünkü neokortekse baktıkları zaman hiçbir özelleşmiş organ, yapı, hiçbir şey bulamadılar. Sanki bomboştu. Neokorteksin anlam veremediler ilk bakışta. Oysa ki biz bugün biliyoruz ki neokorteksin boş olması bizim insani özelliklerimizin geliştirilmesi açısından en büyük potansiyel olanak. Çünkü bu öyle bir olanak ki burada oluşturulan beyin haritaları, sinir ağlarının sınırı yok. Eşsiz olanak olduğu sürece biz her ortama,
her koşula uyabilecek sinirsel, bilişsel yetenekleri geliştirebiliyoruz. Diğer hayvanların, diğer canlıların bu olanaklarının olmaması bizi onlardan ayırt eden en önemli özellik. Ama bu bir sonuç. Bu evrimin son 5-6 milyon yılda bizde geliştirdiği, hatta 5-6 milyon yıl bile demeyeyim, maymunlarla, örneğin şempanzelerle bizim beyin hacmimiz farklıdır. Bizim neokorteksimiz şempanzelerden çok daha büyük bir yer tutuyor. Onlarda bu kadar ayrıntı yok. Zaten böyle olmadığı için şempanzeler konuşamıyor. Şempanzelerin neden konuşamadığını anlatmaya çalıştığım videoda buna kısmen değinmiştim. Daha sonra tekrar ayrıntılı biçimde bu konuları ele alacağız. Sonuç olarak yalnızca donanımsal özellikler, evrimsel olarak geçirmiş oldukları tarihe baktığımız zaman bilgisayarlarla, yani yapay zeka ya da makinalarla insan beyni arasındaki farkları birçok başlık altında toplayabiliriz. Fakat burada temel kilit noktası evrimsel süreçte homeostatik sayısız dengeyle oluşmuş olan insan bedeninin beyinle kurduğu karmaşık ilişkilerin bütününü bugün bilmiyoruz. Nöronların özelliklerini, nöronların sinir ağlarının oluşmasını, glia hücreleriyle ilişkilerinin tam olarak ne olduğunu, öğrenme süreçlerinin tam olarak nasıl olduğunu, örneğin basit bir hidranın savunma ya da beslenme ile ilgili gösterdiği nöral aktivitelerin bizim sürdürdüğümüz temel aktivitelerle aynı olduğuna ilişkin belli verilerimiz var. Fakat bunun ayrıntılarını da bilmiyoruz. Bütün bunları bilmediğimiz ortamda insan beyninin çalışmasının bilgisayarlarla paralel olduğunu söylemek ve kısa bir süre sonra bilgisayarların insan beynindeki her tür bilgiyi depolayabilecekleri, insan beynini kopyalayabilecekleri, insan beynini bilgisayarlara kopyalayarak ve onlara kendi kendine öğrenme yeteneğini, kapasiteni kazandırarak bilgisayarların bir zihin, bir akıl, zeka oluşturacaklarını söylemek bugün için doğru değil. Teorik olarak bunun önünde bir engel yok. Teorik olarak diyorum. Teorik olarak bunu pekala yapabiliriz. Ama bugünkü en cahil insanın beynindeki öğrenme kapasitesini bile bütün öğrendiklerini bilgisayara yükleyerek, onun öğrenmesini sağlayarak, örüntü tanıma, sağduyuyu kullanarak belli özelliklerinin bilgisayarların gerçekleştirmesi için yazacağımız bir yazılımın ne hacmine ne de böyle bir yazılımı yazmak için gereken zamana sahip değiliz. Bugünkü nesnel durum bu. Ama diyelim 100 sene sonra, 50 sene sonra ne olacağını bilemeyiz. Fakat bugünkü bilgisayarların gelmiş oldukları noktada insan beyninin yapabildiklerini, bilgisayarlarının yapabileceğini hayal etmek, bu sadece ütopik bir hayal olmaktan öteye geçmez. Çünkü biraz önce söylediğim gibi canlılığın ortaya çıkmasından bu yana 3 milyon 800 milyon çok hücreli canlıların ortaya çıkması ve bugünkü gördüğümüz değişik bitki ve hayvanların ortaya çıkmasından sonra da yaklaşık 650 milyon yıllık bir süreç var. Bu 650 milyon yıllık süreçte gelişen değişik homeostatik dengeler, değişik örüntü tanıma teknikleri ve insan beyninde gelişmiş olan sağduyu özelliklerinin bilgisayarlara taşınabilmesi kısa vadede olabilecek bir iş değil. Aslında bunu istemek de zaten biraz abes bir iş. Saçma bir iş yani. Yani koskoca evrimin yüz milyonlarca yılda atmış olduğu adımı bilgisayarların tarihi şurada 1930. 1930'larda başladı yani 100 yıllık bir gelişmeyle milyonlarca yıllık
evrimin geliştirdiği düzeneklerin, mekanizmaların çok daha ince ve hassaslarının geliştirilmesini beklemek elbette ki bir hayal. Bu hayalin nedeni yalnızca istenilenin yapılamayacak olmasından dolayı değil. Böylesine hassas ve incelikli bir düzeneyi geliştirmek için yapılması gerekenlerin devasa bir programlama ve enerji ve çaba istemesinden. Yani yapay zeka çalışmaları sonsuz biçimde bu biçimde sürecek değil. Bugün örneğin bir takım işte biraz önce anlattım, bir navigasyonun kendi kendini eğitebilmesi için ona sürekli bu eğitme düzeninin sağlanması için yeni verilerin girmesi ve eğitmenin sağlanması gerekiyor. Ama bütün bunlar devasa hacimde depolama alanları gerektiriyor. Bu da büyük enerjiler gerektiriyor. Bu işler öyle kolay değil. Dünyanın kaynakları belli. Yani insan beyni, bir insan günlük işte alması gereken kalori miktarı belli. Yani 1500-2000 kalori aldığınızda bütün şeyleri kusursuz tıkır tıkır yürütebiliyorsunuz. Ama bir insanın yaptığı bütün işleri beyinsel olarak ve homeostatik dengeler, organların bütün vücut bütünlüğünün korunması açısından düşünün. Bütün bunları bir makineye yaptırmaya çalıştığınızda o makine 1500 kaloriyle çalışmayacaktır. O makine belki 1500 kalorinin binlerce katı enerjiye ihtiyacı var. Peki bu kadar enerjiyi nereden bulacaksınız? 8 milyar insan var. 8 milyar insan 1500-2000 kaloriyle bugün hayatını başarılı biçimde sürdürebiliyor. Fakat sen giderek insanlığın açgözlülüğü, refah tutkusu ve hesapsız harcamalarını düşünün ve insanların isteklerinin sınırı ucu bucağı yok. Dünyanın koşulları, enerjinin konumu ve dünyadaki dengelerin durumu ortada. Bu durumda insanların bu doymak bilmez iştahlarını karşılayacak bilgisayar donanımlarının geliştirilmesi, bunların yedeklenmesi, depolanması, bunların enerjisinin sağlanması, bütün bunlara baktığınız zaman işlerin bazı fantazi severlerin söylediği gibi kolay olmadığını ortaya koyuyor. Yani kısa vadede yapay zekanın insan beyninin yerini alacağı ve insanın her işinin yapay zekaların üstleneceği tamamen ütopik bir fantazi. Evet, sürem sona ermek üzere. Bu videoda sonlandırmak durumundayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.